Çocukluğumuzdan beri hayalini kurduğumuz bir senaryo. Rengarenk balonlarla gökyüzüne süzülmek. Tıpkı o meşhur animasyon filmindeki gibi bir sürü balonla havalanıp bulutların üzerine çıkmak mümkün mü? Ya da şöyle soralım. Bir insanı yerden kesmek için tam olarak kaç tane uçan balona ihtiyacımız var? Cevap sizi şaşırtabilir. Hazır olun. Bilim ve eğlence dolu bir yolculuğa çıkıyoruz. Bir balonun bizi uçurabilmesi için öncelikle kaldırma kuvveti denen o gizemli gücü anlamamız gerekiyor. Balonun içindeki gazın dışarıdaki havadan daha hafif olması, onu yukarı doğru iten kuvveti oluşturur. Peki hangi gaz bu iş için biçilmiş kaftan? Elbette ki helyum. Helyum, havadaki azot ve oksijenden çok daha hafif bir gazdır. Bu yüzden uçan balonlar helyumla doldurulur. Küçük bir helyum balonu bile elimizden kaçtığında nasıl da hızla yükseliyor, değil mi? Şimdi gelelim işin en can alıcı kısmına. Sayılar. Ortalama bir yetişkin insan kaç kilogramdır? Yaklaşık 70 ila 80 kilogram diyelim. Peki standart bir helyum balonu ne kadar ağırlık kaldırabilir? Genellikle yaklaşık 14 gram kadar. Evet, yanlış duymadınız. Sadece 14 gram. Peki bu 14 gramlık güç 70-80 kiloluk bir insanı nasıl uçuracak? İşte burada matematiğe ihtiyacımız var. 1 kilogram 1000 gram olduğuna göre 70 kiloluk bir insan 70 bin gram eder. 70 bin gramı bir balonun kaldırma gücü olan 14 grama bölersek 5000. Tam 5000 adet standart boy uçan balona ihtiyacımız var. Düşünsenize, bu kadar balonu tek tek şişirmek ve bir araya getirmek. Tabii ki bu hesap standart küçük balonlar için geçerli. Eğer daha büyük, devasa balonlar kullanırsanız sayı elbette azalır. Ayrıca sadece ağırlık değil, hava direnci de önemli bir faktör. Uçmaya başladığınızda balonlar ve siz havayla mücadele etmek zorunda kalacaksınız. Rüzgar, hava basıncı ve balonların şekli de yükseliş hızınızı ve dengeyi etkileyecektir. Yani teoride 5000 balon yeterli gibi görünse de pratik koşullar biraz daha karmaşık. Geçmişte bu tarz denemeler yapanlar oldu. Mesela 2008 yılında Brezilyalı din adamı Adelir de Carli 1000'den fazla helyum balonuyla uçmaya çalıştı. Ama ne yazık ki trajik bir şekilde kayboldu. Bu, işin ne kadar tehlikeli olabileceğinin bir göstergesi. Burada önemli bir uyarı. Bu tür denemeler son derece tehlikelidir ve asla profesyonel destek olmadan yapılmamalıdır. Hatta mümkünse hiç yapılmamalıdır. Yüksek irtifa, oksijen yetmezliği, kontrol kaybı gibi riskler hayatınızı tehdit edebilir. Biz bu videoda sadece bilimi konuşuyoruz. Deneme yapmanızı asla önermiyoruz. Gördüğümüz gibi bir insanı uçurmak için binlerce balona, yani devasa bir bütçeye ve ciddi bir organizasyona ihtiyaç var. Hayal etmesi bile zor, değil mi? Peki size soralım. Eğer seni 7000 balonla uçursak nereye uçmak isterdin? Belki de gökyüzünde bir parti? Bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza henüz abone değilseniz abone olarak bilim ve merak dolu daha fazla içeriği kaçırmayın. Bir sonraki videoda hangi ilginç konuyu ele alalım? Önerilerinizi bekliyoruz.